Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizleri tarihin en ilginç ve etkileyici detaylarından birine doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Düşünün ki antik dönemin tozlu savaş alanlarında devasa yaratıklar yüksek seslerle kükrüyor, askerleri korkuyla donduruyor ve tarihin akışını değiştiriyordu. Bu yaratıklar elbette fillerdi. Bu devasa hayvanlar binlerce yıl boyunca orduların güç sembolü olmuş, hem psikolojik hem de fiziksel üstünlük sağlamak için kullanılmıştı. Peki filler savaş alanlarında nasıl kullanıldı? Kimler onları eğitti? Ve bu dev yaratıklar gerçekten nasıl birer savaşçıya dönüştü? Gelin tarihin bu büyüleyici köşesine birlikte bir göz atalım. Fillerin savaşlarda kullanılma tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanır. Bu uygulama ilk olarak Hindistan ve Güneydoğu Asya'da görülüyor. Burada fillerin olağanüstü gücü insanlık tarafından keşfedilmiş ve savaş alanına taşınmıştı. Hindistan'daki Mahabharata destanında bile filler savaşçı hayvanlar olarak anılıyordu. Ancak fillerin savaş alanındaki en dramatik yükselişi Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında gerçekleşmişti. M.Ö. 326 yılında Hidaspes Nehri Savaşı'nda Puru Kralı'nın ordusunda savaş fillerini gören İskender ve ordusu bu dev hayvanların yarattığı korkuyla sarsılmıştı. Bu karşılaşma filleri askeri stratejinin bir parçası haline getiren bir dönüm noktasıydı. Peki filler nasıl eğitiliyordu? Fillerin eğitimi sabır ve uzmanlık gerektiren bir süreçti. Bu eğitim süreci genellikle deneyimli mahutlar, yani fil eğiticileri tarafından yürütülürdü. Mahutlar fillerle çok geç yaşlardan itibaren çalışır, onları disiplin altına alır ve savaş alanındaki talimatlara uymaları için eğitirlerdi. Fillerle güçlü bir bağ kurarak onların güvenini kazanırlardı. Bu psikolojik bir bağ ile fillerle iletişim kurmanın yoluydu. Fil ağırlık taşıma, koşma ve saldırı gibi görevler için alıştırılırdı. Fil düşmana doğru hızlı koşması, kalkan ve mızrakları devirmesi veya askerleri ezmesi için eğitilirdi. Ayrıca sırtlarına yerleştirilen kulelerden okçuların savaşması sağlanırdı. Fillerin en büyük zaafı ateş ve yüksek sesler karşısında paniğe kapılmalarıydı. Bu nedenle eğitimlerde bu tür korkulara karşı dayanıklı kazandırılmaya çalışılırdı. Fillerin savaşlardaki etkisini daha iyi anlayabilmek için gelin tarihteki en önemli savaşlardan bazılarına birlikte göz atalım. Hidaspes Savaşı. Büyük İskender'in Hindistan'ı fethine yönelik savaşlarından biri olan Hidaspes, fillerin etkisini gösteren çarpıcı bir örnektir. Hint kralı Porus, İskender'in ordusuna karşı savunmada fillerini öne sürdü. İskender'in askerleri bu dev yaratıkları gördüğünde şaşkınlık ve korku yaşadı. Ancak İskender'in zekası ve stratejik manevraları sayesinde bu savaşı da kazandı. Yine de filler savaşın sonucunda önemli bir rol oynamış oldu. Zama Savaşı. Kartacalı Hannibal'ın Roma'ya karşı verdiği bu destansı savaşta filler yine sahnedeydi. Hannibal'ın sahip olduğu filler savaşın başlangıcında Roma askerlerinin moralini bozdu. Ancak Romalı komutan Africanus filleri şaşırtarak etkisiz hale getirdi ve Roma tarihinin en önemli zaferlerinden birine ulaştı. Kalinga Savaşı. Hint kralı Ashoka, Kalinga Savaşı'nda filleri çok etkili bir şekilde kullandı. Bu savaşta filler hem askerleri ezerek hem de korkutucu bir görünüm sunarak önemli bir rol oynadı. Ancak Ashoka'nın bu savaşta gördüğü korkunç kayıplar onun Budizme yönelmesine ve savaşları terk etmesine neden oldu. Filleri savaşta kullanan ilk medeniyetlerden biri Hint kıtasındaki Maurya İmparatorluğu olarak kabul ediliyor. Özellikle Chandragupta Maurya fillerin stratejik değerini fark ederek ordusunun vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Daha sonra bu taktik Persler ve Kartacalar gibi farklı medeniyetler tarafından da benimsenmiş oldu. Filler savaş alanında ilerlerken büyük bir görkemle hareket ederlerdi. Yerleri titreten adımları,
kulakları yırtan kükremeleri ve düşman saflarını bozan kaotik etkileriyle adeta birer yürüyen fırtına gibiydiler. Bugün savaş alanında filler bulunmuyor. Ancak bu dev yaratıkların tarihi insanlık tarihinde unutulmaz bir iz bırakmış durumda. Fillerin savaş alanındaki etkinliği modern savaş tekniklerinin gelişmesiyle birlikte azalmaya başladı. Ateşli silahların icadı filleri savaş alanında savunmasız hale getirdi. Büyük ve yavaş hareket eden bu hayvanlar toplar ve tüfekler karşısında kolay hedef oluyordu. Ayrıca filler eğitimi ve bakımı son derece zor olan canlılardı. Büyük miktarda yiyecek tüketmeleri, savaş sırasında paniklemeleri ve kontrol edilmelerinin zor olması onların savaş alanından çekilmelerine neden olmuştu. Filler tarihin en dikkat çekici savaş araçlarından biri olarak unutulmaz bir miras bırakmışlardır. Bu dev hayvanlar sadece fiziksel güçleriyle değil, aynı zamanda yarattıkları psikolojik etkiyle de savaşın kaderini değiştiriyorlardı. Ancak bu hikaye aynı zamanda insanlık ve doğa arasındaki karmaşık ilişkiyi de ortaya koyuyor. Fillerin savaş alanındaki kullanımı insanın doğayı kendi amaçlarına uyarlama çabasını ve bu çabanın hem büyüleyici hem de trajik sonuçlarını gösteriyor. Bugün savaş alanlarındaki yerlerini kaybetseler de filler, tarihin ve doğanın gücünü temsil eden semboller olarak yaşamaya devam ediyorlar. Onların hikayesi bir zamanlar insanlık ve vahşi doğa arasında nasıl bir bağ kurulduğunu hatırlatıyor. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.